Herkese merhaba. Bugün beyaz peynir yapıyoruz. Şirden mayalı probiyotik bir peynir olacak. İhtiyacımız olan malzemeler çiğ süt ve peynir mayası ve biraz da tuz son olarak. 5 litre çiğ sütüm var. Onu tencereme aldım. Bir adet termometre ihtiyacımız var. Çünkü sütü pastörize edeceğiz. Bundan dolayı da termometre olmazsa olmaz. Pastörize etmemizdeki amaç da peyniri yaptıktan sonra uzun uzun salamura suyu içinde bırakmadan hemen yapar yapmaz tüketebilmek. Şöyle peynir mayası kullanıyorum. Benimki ev yapımı Şirden maya. Mayanız ev yapımı değilse, hazır maya ise genelde şöyle şişelerde satılıyor. Ve üzerinde yazıyor ne kadar kullanılacağı. Bunun üzerinde 5 litre süt için 1 çay kaşığı yeterlidir yazısı var. Hazır maya kullanacaksanız zaten üzerinde ne kadar kullanacağınız yazıyor. Şimdi ilk olarak sütü pastörize edeceğiz. Ne yapıyoruz? Ocağımın altını yakacağım. Sütü 72 dereceye getireceğim. 72 derecede 2 dakika tutacağım, altını kapatıp, ocağı kapatıp. 2 dakika sonunda da suyu alacağız ve sütü soğutacağız. Peyniri yapacağımız sıcaklığa getireceğiz. 40 dereceye düşünce yoğurdunu katacağız. 33-34 derecelere gelince de mayasını ekleyeceğiz. Hemen başlayalım. Ocağımı yakıyorum ve 72 dereceye getiriyorum. 60'lı dereceleri görünce fazla ocağın başından ayrılmıyorum. Çünkü hızla yükseliyor. Bir de yüksek ısıda yapmayın. Yüksek ısıda yaptığınız zaman birden yükseliyor ve sıcaklık 72 dereceyi geçtikten sonra da sütü kullanamayız. Ocağımı açıyorum ve sütü 72 dereceye getiriyorum ve sık sık da karıştırıyorum ki ısı her tarafa homojen bir şekilde dağılabilsin. ...72 olmak üzere ve oldu. Hemen ocağımı kapadım ve 2 dakika kronometreyi açıyorum. 2 dakika doldu. Çeşmeyi açıyorum. İçine buzaküstü atabilirsiniz. Daha çabuk soğuyor. Bu şekilde su sıcakladıkça suyunu değiştiriyorum. Tencereyi çekiyorum. Suyun boşalmasını sağlıyorum. Tekrar su dolduruyorum. Bu şekilde 40 dereceye düşmesini bekliyorum. 40 dereceye düşsün. Devam edelim. Şimdi ısısına bakacağım. Çiğ sütü kaynatırken kullandığım araç gerecin hiçbirini tekrar kullanmıyorum. Yeni bir kaşık kullanıyorum. Yeni bir tabak yine. Termometre, yeni bir termometre kullanabilirsiniz ya da yıkayarak ya da kaynar suda bekleterek kullanabilirsiniz. 40 dereceye geldi, hatta 39 oldu. Hemen yoğurdu koyacağım. Şöyle bir kaşık yoğurt kullanıyorum. Yoğurdu açtım biraz. Şöyle aktardım. Hemen derecesine bakıyorum. Şöyle 34 dereceye geldi. Mayam soğuk olduğu için benim 34'te alıyorum. Sizin kullanacağınız maya oda sıcaklığındaysa ya da ev mayası değil hazır maya kullanıyorsanız 33-33,5'da çıkarabilirsiniz. Çünkü benim kullanacağım maya ısısını zaten biraz düşürecek. Bunu alıyorum. Şimdi bir tane havlunun üzerine bıraktım. Isının düşmemesi gerekiyor. Havluyu o yüzden kullandım. Mayamı katıyorum içine. Karıştırıyorum. Etrafını sardım iyice. 1,5-2 saat boyunca böyle bekletiyoruz. Sonra devam ediyoruz. 2 saat bekledi peynirim. Tekrar açıyorum. Olmuş. Tamam, olmuş. Üzerinde böyle bir su birikiyor. Minik minik dilimliyorum. Şöyle. Peynirim olmasaydı tekrar ocağa alacaktım hemen. 33-34 dereceye getirdiğimde bir 10-15 dakika sonra tekrar oluyor peynir. Şimdi bu şekilde yarım saat, 1 saat arası bekletiyorum ki peynir iyice suyunu bıraksın. Şuradan da göstereyim şöyle.
Yarım saat beklettim peynirimi. Şöyle bir tane süzgeç aldım. Süzgecin üzerine bir bezle. Bu şekilde oluyor. Peynirlerimin hepsini peynir kesesine aldım. 1 saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Alt tarafa su biriktikçe tencerenin içine boşaltıyorum ki peynir suyun içinde kalmasın. Suyunu bıraksın. 1 saat sonra devam edelim. Peynirimi yarım saat beklettim ve suyunu bıraktım. 1 saat demiştim. Yarım saat, 1 saat arası alabilir. Çünkü daha fazla bekleyince şekil alması zor olabilir. Yarım saat sonunda siz bir bakın. Daha çok beklerse söylediğim gibi şekil vermesi zor olur. Şöyle elimle bastırıyorum. Bulunduğu kabın şeklini alsın diye böyle bir aparat kullanıyorum ama buna gerek yok tabii ki. Bu aparat olmadan bu şekilde koyabilirsiniz. Üzerine de ağırlık. Toplu bir şekilde yapmaya çalışın. Çünkü peynir yayılacak ve ince olacak. Ona göre kendinize göre bir çözüm bulabilirsiniz. Ağırlığımı da koydum üzerine. Bir 6 saat kadar böyle bekletiyorum. Sonra devam ediyoruz. Gece baskıdan çıkardım peyniri. Geç vakit olduğu için konuşamadım. Baskıdan çıkardıktan sonra bir streç filmle örttüm ve dolaba kaldırdım. Dolapta da 12 saat beklettim. Hemen baskı ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. İlla şu kadar ağırlık, bu kadar illa 5 kilo, 10 kilo ağırlık koymak zorunda değilsiniz. Peyniri ne kadar yumuşak istiyorsanız o kadar az ağırlık koyabilirsiniz. Peynirin sert olması için de daha fazla ağırlık koyabilirsiniz. Ben normalde 10 kilo ağırlık koyuyorum ama söylediğim gibi kalıpta yapmıyorum o zaman ve gördüğünüz bu düzenekte yapıyorum. Bu bezli haldeyken, peynir kesenin içindeyken üzerine ağırlığı koyuyorum. Bu kalıbı kullandığım zaman, bunu ilk defa kullandım ve 5 kiloluk bir ağırlık koydum üzerine. Peyniri baskıya aldıktan bir süre sonra suyunu bırakıyor ve suyunu bıraktığı zaman da doğal olarak peynir azalıyor. Ve üzerine ben bir şişe koymuştum. Peynir azaldığı için de şişe tam girmedi kalıba ve istediğim şekilde baskıdan verim alamadım. Böyle bir kalıp kullanacaksınız. Buna göre de bir ağırlığınızın olması gerekiyor. Şöyle alt kısmı böyle biraz şekilsiz olmuş. Burayı da göstereyim dedim. Baskıya koyduğunuz zaman 1 saat sonra falan alt üstü yaparsanız belki bu şekilsizlik de düzelebilir. Şöyle tekrar güzel tarafını çevirelim. Şimdi tuz koyacağız peynire. Tuz hem peynirin dayanıklılığını arttırıyor hem de damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Bunda belirli bir ölçü yok. Şöyle aldım tuz. Dilimleriniz ne kadar kalınsa o kadar çok tuzlayın. Ne kadar inceyse daha az tuzlayabilirsiniz. Tuzladıktan sonra ilk tadına baktığınızda tuzlu gelebilir ama birkaç gün geçtikten sonra peynir yüzeyindeki tuzu içine çekiyor. Ona göre tuzlama yapmayı unutmayın. Şöyle aldım. Önce 4 kenarını. Tüm peynirlerimi böyle tuzladıktan sonra tekrar buzdolabına koyuyorum. Sonra bir gün yine streçle örtüyorum. Bir gün dolapta bekletiyorum öyle. Sonra da muhafaza edeceğim kaba alıyorum. Kullanacağınız peynir kabının tabanına bir tane bez sererseniz peynirin fazla nemini alır. Daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun, hoşça kalın.